Anadolu'nun ortasında Kızılırmak'a yaslanmış, Selçuklu için önemli bir merkez olmuş ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı en kritik kararlara ev sahipliği yapmış, alındığı kararlara ev sahipliği yapmış Sivas'tan hepinize merhabalar dostlar. Bu bölümde sizlerle Sivas'ı geziyoruz. Ailecek geldik, güzel bir gezi bizleri bekliyor. Katman katman bir tarih kitabı gibi Sivas dostlar. Hititlerden Cumhuriyet'e kadar uzanıyor. Dün akşam İstanbul'dan uzun bir yolculukla geldik. Güzel ama yorucuydu. Akşam bir yemek yedik. Efsaneydi. Hepsini videoda sizlere göstereceğim. Ayrıca sadece Sivas merkezi dolaşmayacağız. Zaten yaklaşık yarım gün Sivas merkezdeyiz. Görülmesi gereken önemli eserleri göreceğiz ve daha sonra Gürün'e geçeceğiz. O güzel gölü göreceğiz. Divriği'ye gideceğiz. Doğasını gezeceğiz. Yani 2 günde Sivas'ı doğasıyla, tarihiyle sizlerle gezip görmeye çalışacağız. Umarım sizler için de keyifli bir gezi olur. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Sivas'la ilgili tavsiyelerinizi lütfen aşağıya yazın. Videoyu izleyen herkes faydalansın diyorum. Ve Sivas'ı gezmeye Çifte Minareli Medrese ile başlıyoruz. Gelin oraya doğru yürüyelim. Haydi. Türkiye'de çifte minareli medrese dediğimiz zaman aklımıza 2 tane yer geliyor dostlar, değil mi? Bir tanesi Erzurum, bir tanesi de bugün önünde durduğumuz Sivas'ın çifte minareli medresesi. 2 tane minare, ortasında muhteşem bir taç kapı. Yapının tamamı günümüze ulaşamamış ne yazık ki ama minare ve taç kapı, anıtsal taç kapı burada duruyor. Taç kapı diyorum ama merak edenleriniz de vardır efendim. Selçuklu zamanında kapılar sadece yapıya giriş için kullanılmıyordu. Böyle taç kapı yapıyorlardı. Üzerinde ilmek ilmek işlenmiş taş işçiliğiyle böylelikle yapının ihtişamı, heybeti de kapıda kendini gösteriyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Dostlar biliyorsunuz 1071 biz Türkler için çok önemli bir tarih. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan geliyor. Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i yeniyor ve Anadolu'nun kapıları bizlere açılıyor. Daha sonra burası Anadolu Selçuklu hakimiyeti altındayken Köse Dağı Savaşı patlak veriyor Moğol akınlarıyla ve burası 1243'te yanılmıyorsam Köse Dağı Savaşı'ndan sonra İlhanlıların hakimiyeti altına giriyor. Ama İlhanlılar varken Anadolu Selçuklu da var. Çifte minareli medrese 1271 yılında İlhanlı Devleti'nin güçlü vezirlerinden Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılıyor. Ama o dönemde Anadolu Selçuklu hala varlığını devam ettiriyor dostlar. Yani burası İlhanlı kontrolüne geçtiği zaman Anadolu Selçuklu yok olmuyor. Sadece İlhanlı'nın kontrolü altında burada varlıklarını sürdürüyorlar. Bunu unutmayın. İlginç olan nokta da şu işte. Aynı yıl mesela Anadolu Selçuklu veziri Sahip-ata Fahrettin Ali hemen yakında bir gök medreseyi yaptırıyor ki ya birazdan siz de gidip göreceğiz. Mükemmel bir eser yani. Gök medrese ve çifte minareli medrese aynı anda. Biri İlhanlı veziri, biri Selçuklu veziri tarafından yaptırılıyor. Rekabet var. Şimdi Buket'e bir şeyler bakarken yakaladım yine. Buket, ne yapıyorsun? Ne yapayım, bir şeyler bakıyorum. Boş mu geçeyim? Kahve içeceğiz şimdi şurada. Şifahiye Medresesi'ndeyiz. Karşısında Çifte Minareli Medrese var. Ama önce bir şeyler de bakın yani. Esnafa bir şeyiniz olsun, kazancınız olsun, siftahınız olsun. Hadi. Evet dostlar tam Şifahiye Medresesi'nden çıktım. Hop kucağıma bir koala yapıştı. Koala Bey, Sivas'ın plakası kaç? 58. Hepsini de biliyor valla. Dostlar şimdi de 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin düzenlendiği binanın önüne geldik. Sivas Kongresi. Cumhuriyetimiz için çok önemli. Çünkü milli mücadelenin yerel direnişlerden çıkıp bütün vatana yayıldığı
büyük bir milli harekete dönüştüğü, kararların alındığı yer burası işte. Gelin içeriye bakalım. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık ettiği Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki milli cemiyetler tek çatı altında birleştirildi. Vatan bir bütündür, bölünemez kararı bu kongrede alındı. Eylül ile Aralık 1919 tarihleri arasında Millet Meclisi gibi kullanıldı bu bina ve milli mücadelenin yönetildiği önemli bir karargah oldu. İşte bu nedenlerle Sivas Kongresi yalnızca tarihi bir toplantı değil, millet iradesine dayanan yeni yönetim anlayışının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Erzurum'da temelleri atılan milli mücadele, Sivas'ta Anadolu'nun ortak görüşü olmuştu. Sivas'ta dolaşıyoruz ama size Ulu Cami'yi göstermek istiyordum ama tadilatta gösteremiyorum. Lakin anlatmak istediğim iki nokta var. Bir, 1190'larda, 1197'de yapılan bir cami. Anadolu Selçuklu eseri. Eğer tadilat bittiğinde gelirseniz Sivas'a mutlaka girin, gezin, görün. Fakat minaresi zaman içinde düşey aksında 116 santim eğilmiş. Sivas'ın Pisa Kulesi diye bir rivayet var hatta halk arasında. 2. Ulu Cami. Ya siz de Anadolu'yu geziyoruz. Diyarbakır'da, birçok şehirde hep Ulu Cami ismini görüyoruz. Aslında Ulu Cami bir yapıya verilen özel bir isim değil dostlar. Cuma namazını dönemin yöneticilerinin halkla birlikte ya da sadece halkın cuma namazını beraberce kıldığı camilere o dönemde Cami Kebir deniyor. Yani Ulu Cami. Hatta bu caminin kitabesinde de Cami Kebir diye yazıyor. Yani Ulu Cami ismi sonradan konmuş bir isim değil. Tamamen kullanım amacıyla yüzyıllar boyu kullanılmış bir isim dostlar diyorum. Ve buradan Taşhan'a doğru bir kahve molası vermek için yürüyelim diyorum. Ne dersin Buketçiğim? Evet. Evet. Tamam. Hadi gelin. Gelin değil mi? Gel bakalım. Evet dostlar, şimdi Taşhan'da bir kahve molası verdik. Güneşte yürüdük. Sıcak. Biz Temmuz ayında geldik. Evet, Sivas sıcak ama güneşteyken sıcak dostlar. Gölgeye kaçtığınızda serin. Mesela şu an Taşhan'da çayımızı kahvemizi içiyoruz. Hakikaten serin. Gün içinde 30-32 derece ama akşam 11-12 derece. Yani dün yorganımıza sarılıp yattık uyuduk. Şimdi Sivas diyorsak Aşık Veysel'i anmak zorundayız. Kendisi Sivas doğumlu. Pir Sultan Abdal Sivas doğumlu. Onun da ismini anmak zorundayız. Ah dostlar, Aras'a sormadık. Aras'cığım nasıl geçiyor gezi? Güzel. Keyif aldın mı Sivas'tan? Bugün bir şeyler karıştırdım, aldım ve çok keyif aldım. Dondurma yemeye de gideceğiz, haberin var değil mi? Var. Aldığım şeyi göstereyim mi? Göster. Batmayan bir uçak gemisi var. Vay be, ne hayatlar var görüyor musunuz dostlar? İyi hadi bakalım, keyifli oyunlar. Size de keyifli seyirler dileriz. Öğreniyor. Sıcak havalarda dondurma molası gerekiyor. Vallahi gerekiyor. Şimdi geldik Şahin'e dondurma yemeye. Hemen ana bir bulvarı var Sivas'ın. Onların üzerinde yeni yer açmışlar hatta. Oturup yiyebiliyorsunuz rahat rahat. Damla sakızı, çikolatası muazzam. Dostlar şimdi biz dondurmamızı yiyeceğiz. Buradan da Gök Medrese'yi görmeye gideceğiz. Onu da göreceğiz. Sonra acıktık diyeceğiz. İnanın diyeceğiz. Köfte, döner, Allah ne verdiyse
sanayiye dalacağız. Sonra da yavaş yavaş artık Gürün'e geçeriz. Dondurma molası. Sivas gezisi. Afiyet olsun. Sivas gezimizde sıra geldi Gök Medrese'ye. Sahibiye Medresesi esas ismi. Anadolu Selçuklu veziri Sahip Fahrettin Ata Ali'ydi yanılmıyorsam ismi. 1271'de yaptırıyor burayı. O yüzden de Sahibiye Medresesi diye ismi var. Fakat üzerinde öyle güzel masmavi, gök mavisi çinleri var ki Gök Medrese ismi oluyor daha sonra. Herkes Gök Medrese demeye başlıyor. Tabii ufak bir dipnot. Müze ve müzeler pazartesi günü kapalı. Eğer siz de bizim gibi Sivas'a pazartesi gelecekseniz bizim gibi Gök Medrese'nin içerisini gezemeyeceksiniz. İçeride de Çiniler vardı, onları göremeyeceğiz ne yazık ki. Minareleri, çinileri, önünde devasa güzel bir taç kapı. Sivas merkezde yürüyerek 500 metre tık geliyorsunuz. Hatta burada buketler güzel oturup çay içecek yerde bulmuşlar. Hani dinlenebilirsiniz. Gök Medrese'yi de gezebilirsiniz. Keyifli bir yer. Sivas'a geldiysek köfte yemeden döneceğimizi düşünmediniz değil mi dostlar? Tamam, gezdik dolaştık acıktık. Çıktık Sivas sanayinin içinde. Köfteci İzzet Usta'ya geldik. Sivas köftesi yemeye geldik dostlar. Şimdi Sivas köftesinde dostlar öyle baharatlı, ekmekli, soğanlı, sarımsak böyle şeyler yok. Saf kıyma ve ustanın el becerisi diyelim. Sanatçının el becerisi. Buket'in dediği gibi. Şöyle göstereyim ben. Yani bu köftede kullanacağınız kıymanın mutlaka güzel olması gerekiyor. Çünkü üzerine doldurabileceğiniz, tadını değiştirebileceğiniz başka hiçbir şey yok. O yüzden de güzelce köfte yiyeceğiz şimdi. Burada köfteyi şiş gibi de yapmışlar. İstiyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz. Biraz ama daha acılı. biraz daha baharatlı, ona pul biber koyuyorlarmış. Bunda Sevdim ben ama. hiçbir şey yok. Mükemmel tadı var. Eğer yolunuz düşüyorsa, sanayiye gelecek bir aracınız da varsa mutlaka değerlendirin. Ben biraz yedim. Videoya başlamadan önce size yemeden anlatmayayım diye. Pideyle. Bana afiyet olsun. Sizinle Gürün'de görüşeceğiz. Siz videoyu izlemeye devam edin. Sivas'ta yeni bir gün, hepinize merhabalar öncelikle. Dostlar biz dün yaklaşık yarım gün akşamüstüne kadar Sivas'ı gezdik dolaştık. Sonra arabamızı atladık geldik Gürün'e. 1,5 saatlik bir yolculuk. Akşam Gürün'de kaldık. Bugün de sabah erkenden geldik Gürün'e 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü'ne. Dostlar Bozkır'ın ortasında bir nazar boncuğu gibi, vaha gibi mükemmel bir yer, inanılmaz bir yer. Bozkır'da böyle dağların arasında yollardan gidiyorsunuz, bir anda ağaçlar gözüküyor. Ağaçların altına bir bakıyorsunuz, ya göz gibi, masmavi, berrak bir su. Dostlar burası yer altından kaynayan sularla, zaten baktığınızda görüyorsunuz hep böyle hava baloncukları çıkıyor suyun üstüne. Yer altından kaynıyor. Senenin neredeyse her günü 10-11 derece soğuk bir su. Zaten göle girmek yasak. Balıkları seyrediyorsunuz. O kadar berrak ve temiz ki. Yani ilerisi yaklaşık 15 metreye aşan bir derinliğe ulaşıyor ama ya havuzda bu kadar net gözükmüyor yani. Öyle güzel bir manzara. Sizin de yolunuz buralara düşerse mutlaka Gürün'ü ekleyin. Divriğe falan gidecekseniz gelin. Burada bir tesis var. Çayı, kahvesi çok iyi. Çayınızı, kahvenizi için şu gölün keyfini çıkartın. Huzurun sesini dinleyin. Ondan sonra gezersiniz zaten.
Dostlar, Gökpınar Gölü'nden çıktık. 2 saatlik mükemmel manzaralı bir yolculuktan sonra geldik Divriği'ye. Sivas'ın çok mütevazi bir kasabası. Bozkır'ın içinde, dağların arasında çok güzel bir yer ama burayı esas önemli kılan tabii ki dünya mimarlık tarihi için çok efsanevi bir esere sahip olması. Birazdan siz de gezip göreceğiz orayı. Divriği Ulu Camii'ni. Ama öncesinde yemek yiyeceğiz, değil mi? Yani yemek yemeden yapamıyoruz gezilerimizi. Divriği pilavı. Aman Allah'ım. Mükemmel bir lezzet. Pilav, içinde kuş üzümü var, üzüm var. Dana eti ya da kuzu eti. Aslında kuzu etiyle yapıyorlarmış ama insanlar çok kuzu etini sevmediği için dana etine geçmişler. Mükemmel bir pilav. Hoşaf pilav 400 TL. Buralara gelince yiyin. Biz nereye gelmiştik Buket? Divriği pilavcısı Zeliha ablaya. Bizde yerleri Buket buluyor. Bizi buraya getirdi. Ben şimdi pilavımı yiyeyim. Siz de Divriği Ulu Cami'de buluşalım. Bak bu daha iyi plan. Ben pilavıma dönüyorum. Siz Divriği'ye, Ulu Cami'ye devam ediyorsunuz. Anne nasıl pilav? Fevkalade fevkalade. Annem de beğendi. Evet dostlar, şimdi sıra geldi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı görmeye. Öyle bir eser ki bu. Bakın, hilafsız, abartı yok. Dünyanın dört bir yanından mimarlar, sanat tarihçiler bu eseri görmeye geliyorlar. Bundan 800 yıl önce burada Mengücekliler var. Bir beylik. Anadolu Selçuklu'ya bağlı bir beylik. Öyle çok büyük bir beylik de değil. Ama insanlığa öyle bir eser bırakmışlar ki yüzyıllardır insanlar bu şaheseri görmeye geliyorlar. Sebebini merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi ne olmuş olabilir? Bir taç kapılar var. Hep beraber gezip göreceğiz şimdi. Hakikaten destansı. Fazla konuşmuyorum. Burayı görüyoruz hep beraber. Buyurun. Dostlar, bu eseri 13. yüzyılda Ahmet Şah hemen bitişiğindeki Darüşşifa'yı ise dönemin hastanesi, yani Darüşşifa dediğim, eşi Melike Turan Melek yaptırıyor. Baş mimarları Ahlatlı Hürremşah. Ancak kaynaklar yalnız onun değil, Ahlat ve Tiflis'ten gelen taş ustalarının da bu yapıda çalıştığını anlatıyor. İşte dostlar, sanırım o yüzden Orta Asya'nın kültürünü, Selçuklu'nun mimarisini, Kafkasların taş işçiliğini ve tabii ki Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini tek bir yapıda burada görebiliyorsunuz. İlk bakışta cami oldukça sade görünüyor. Ama kapılara yaklaştığınız anda bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. Bu külliyede toplam 4 anıtsal taş kapı bulunuyor. Kuzeyde Cennet Kapısı, batıda Tekstil Kapısı, doğuda Şah Kapısı ve Darüşşifa'nın Taç Kapısı. Ve ben size işin en ilginç tarafını söyleyeyim mi dostlar? Bu kapıların üzerindeki on binlerce motif, süsleme. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Uzaktan baktığınızda sanki simetrik gibi duran desenler tamamen birbirinden farklı. İnanılmaz değil mi? Şimdi de Kuzey Taç Kapı'nın önündeyiz. Üzerindeki motifler cenneti tasvir edildiği, düşünüldüğü için Cennet Kapı adı verilmiş efendim. Hayat ağacı, desenler, geometrik şekiller, çiçekler, bitkiler öyle güzel yapılmış ki taş işçiliği, hepsi birbirine bağlanmış ki. Şöyle kapıya bir anda baktığınızda sanki kapı canlıymış gibi bir his veriyor dostlar. İnanılmaz büyüleyici bir taş kapı yani. Kapının üzerinde kökeni ta Orta Asya kültürüne dayanan hayat ağacı motifi var.
yaşamı, sonsuzluğu ve gökle yer arasındaki bağı simgeliyor dostlar bu ağaç. Selçuklular da bu kadim sembolü kendi sanat anlayışlarıyla birleştirerek Anadolu'ya taşıyorlar. Yani burada gördüğünüz süslemeler yalnızca estetik değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel bir yolculuğun izlerini taşıyor. Doğu tarafındaki Şah Kapı ise diğerlerinden daha sade. Burası hükümdarın camiye giriş yaptığı bölüm. Ama dikkat ederseniz kapı oldukça alçak yapılmış. Bunun sebebi içeri giren kişinin kim olursa olsun eğilerek girmek zorunda olması. Yani hükümdar bile Allah'ın huzurunda tevazu göstermek zorunda. Şimdi de batı cephesindeyiz. Burası çarşıya baktığı için çarşı kapı diyorlar. Üzerinde gölge belirdiği için ikindi namazında, yaz aylarında gölge kapı diyorlar. Tekstil kapı diyorlar. En dikkatimi çeken o. Çünkü ya inanılmaz, bakar mısınız şu kapındaki detaylara? Yani bir kumaşı, tekstil kumaşını ilmek ilmek işlemişler gibi taşı işlemişler. Evet, bakın silüet de orada gözüküyor. Görüyor musunuz bilmiyorum, namaz kılan bir insan, erkek figürü var orada. Bu kapı batı taç kapı. Gölge kapı, tekstil kapı. Mükemmel bir işçiliği var. Tekstil kapının yanında da dostlar Darüşşifa var. Döneminin hastanesi. İnsanlar şifa bulmaya buraya geliyorlar. Mükemmel bir taç kapı da burada var. Şimdi caminin taç kapıları gibi burası da güzel. Fakat burada size söylemek istediğim şu. Melike Turan Melek, Mengücekler Bey'inin eşi. Hanedan kadınları o dönemlerde Selçuklularda böyle vakıflar kurabiliyorlar. Camiler, medreseler, darüşşifalar yaptırıyorlar. Eserleriyle binlerce yıl yaşıyorlar. Çok ilginçtir. Anadolu'da şu an hala ayakta kalan, şimdi onu diyecektim. Buket oradan Kayseri'yi söylüyor. Ayakta kalan Selçuklu eserlerindeki darüşşifaların neredeyse yarısının banisi kadınlar, hanedan kadınları. İnanılmaz bir şey değil mi? Mükemmel. İşte bu darüşşifayı da yaptıran o. Mükemmel bir eser. Evet dostlar, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gezdik, gördük. Mükemmel bir eser. Anadolu'nun hafızasını taşa işlemişler. Evliya Çelebi burayı görmeye gelmiş. Demiş ki burayı yine anlatmaya ne dil yeter ne kalem. Gerçekten Haklı. muhteşem bir coğrafyanın içinde işlenmiş harika, detaylı bir cami ve şifahane. Yani bu coğrafyanın bu dağlara bakarken bir de böyle büyüleniyorsunuz. Hani Nemrut'a çıktığınızda da belki gittiyseniz öyle bir şey hissetmiş olabilirsiniz. Burası da öyle ama burası tabii ki benim için daha kutsal bir cami ve şifahane gördüm. Ta Anadolu Selçuklulardan kalma. Evet, 800 yıllık bir şaheser. Yani ülkemiz o kadar güzel ki ya buraya mutlaka gelmeniz lazım. Bilmiyorum, böyle tüylerim diken 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 oldu. diken. Daha bir şey söyleyemiyorum. Efendim, Sivas gezimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Sivas hakkındaki böyle bir günlük, 1,5 günlük fikirlerini alayım. Ya yemekler falan muhteşem. İnsanlar çok güzel. Böyle çok el üstünde tutuyorlar. Sana çok yardımcı oluyorlar. Çok güler yüzlüler. Ya Sivas'a tekrar gelmek çok istiyorum. Zaten sorduğunda bak yüzüm böyle oldu. Yani Sivas, Gürün ve Divriği mutlaka yapılmalı. Efendim, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz, yorumlarınız, Sivas hakkındaki tavsiyeleriniz hepimiz için değerli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Başka gezide görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kemal.